Herkese merhaba, ben Abdullah Yıldırım. Birazdan Bitcoin yorumu yapacağım. Uzun zamandır Bitcoin yorumu yapmadığımın farkındayım. Twitter'dan da çok fazla bu yönde talep geldi. Bitcoin grafikleri, Bitcoin yorumu diye, analizi diye. Ancak çok önemli, majör bir değişiklik olmadığı için mütemadiyen Bitcoin üzerinden meşgul etmek istemedim takipçileri. Çünkü biliyorsunuz ben sadece kriptolarla ilgilenmiyorum. Bütün yatırım enstrümanlarını takip ediyorum. Onun hepsine farklı farklı yatırımlar yapabiliyorum. Bu nedenle tek ilgi alanım kriptolar değil. Ancak kriptolarda geçtiğimiz günlerde çok sert ve güzel bir hareket oluştuğu için bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Umarım yararlı bir video olur size. Peki sevgili arkadaşlar, şimdi ben biliyorsunuz volatil bir ürün olduğu için kripto birçok ürünü bazen günlük takip ediyorum ancak kriptoları haftalık takip etmeyi tercih ediyorum. Yani trendi görmek için haftalık grafiğe bakıyorum. Satın alma kararı verirsem ya da satma kararı verirsem bu ürünü o zaman günlük ya da yakından daha yakından bakıyorum. O yüzden sizinle birlikte trendin nereye doğru yöneldiğini görebilmemiz için haftalık grafiği açtım. Sevgili arkadaşlar bu haftalık grafikte öncelikle bir hareketli ortalamamız var. Burada işte 17 gün, 17 hafta, 20 hafta farklı ortalamaları kullananlar var. Ben de kullandım. Bu defa da 7 haftalık bir ağırlıklı ortalama fakat bu yumuşatılmış ağırlıklı ortalama SMMA biliyorsunuz. Bunu kullandım. 7 haftalık SMMA'yı kullandığımız zaman gayet güzel çalıştığını bakın destek olarak gayet güzel çalışıyor. Küçük bir istisna var ama altında 2 hafta kalamamış. Direnç olarak da güzel çalışıyor. Şöyle bakınca böyle bağımsız bir mum yapamıyor. Gidiyor geri geliyor. Bakın tamam. Ve uzun çubuklarla kırdığı zaman da bunu bir alım trendi oluşuyor. Bunu da öğrendik değil mi? Şurada çok fazla yatay trendlerde biliyorsunuz çok fazla sinyal üretilir. O yüzden yatay trendlerde ağırlıklı ortalamada herhangi bir osilatörle çok fazla trend üretildiği için bu sefer trend çizgilerini doğru çiziyoruz sevgili arkadaşlar değil mi? Bu defa bunu kırmasını bekliyoruz. Değil mi sevgili arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. Yani çok fazla sinyalden ürktüğümüz için şunu da kırmasını bekliyoruz. Bakın bunu da kırdı. Artık şöyle net alıyoruz ve retestimizi yapıyoruz. Bakın retestini de yaptı burada. Peki döndük geriye. Kafaları karıştırmayalım. Şimdi başka konudan konuya geçmeyelim. Peki kırmızıyla takip ediyoruz. Kırmızının altında sat, üstünde almayı düşün. Altında satmayı düşün. Kesin komutlarımız yok. Kırmızının üstünde uzun bir mum var arkadaşlar. Hemen yaklaşalım. Çok etkileyici bir mum mu? Kırmızının üzerindeki uzun mum. Neydi uzun mumlar? Uzun mumlar kararlılık gösteriyordu. Beyazsa ya da işte yeşil kırmızıyı kullananlar için yeşilse yukarı yönlü alım iştahımız yüksek demek istiyor. Siyahsa satış iştahımız yüksek diyor. Tabii kriptolarda bu iştah konusu çok kolay aşılabiliyor biliyorsun. Çok kolay satış iştahı oluşuyor. Çok kolay alım iştahı geliyor. O yüzden kriptolarda biz hemen böyle uzun muma bakarak harekete geçmiyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın siyah çok iştahlı bir uzun mum. Alın size beyaz çok iştahlı bir uzun mum. Alalım mı satalım mı? Değil mi arkadaşlar? Şimdi dolayısıyla kriptolarda dikkatli işlem yapıyoruz. Eğer henüz elinizde kripto yoksa yani buralarda sattıysanız diyelim ki veya işte neyse sattıysanız ve tekrar almayı düşünüyorsanız tamam veyahut henüz kripto yatırımınız var bununla akıbetinin ne olacağını merak ediyorsanız onun için yorumluyorum arkadaşlar. Kırmızının üzerindeyiz evet olumlu gayet güzel bravo ve uzun bir mum hiç böyle uzun mum yapmamış bakın kırmızının üzerinde. Harika. Bunu not ettik ve hemen dikkat ettik. Bakın ben video da çektim yani. Hatta birkaç tane tweet de attım kriptolarla ilgili. Önemli bir şey var çünkü. Bu videomun sebebi de önemli bir şey var arkadaşlar. Ama henüz alım için ben erken olduğunu düşünüyorum. Bunun için neyi bekliyoruz? Bir de şurada düşen trend var arkadaşlar. Neydi? Bir de bunu geçmesini de bekleyeceğiz. Bir de bunu geçmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Hatta onu geçince de atı arabayı satıp almayacağız. Temkinli davranacağız. Kripto çünkü bu. Şimdi ben şuradaki gri bölgede bir akümülasyon bölgesi olabileceğini düşünüyorum. Eğer buradan aşağıya kırması, şurada bir desteğimiz var biliyorsunuz. Belli zaten burada bir destek var arkadaşlar. Belli yani artık. Değil mi? Eğer burayı kırarsa halimiz fena. Bunu kırmadığı sürece burada bir akümülasyon olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bütün herkes enseyi kararttı. Hani şu uzun muma rağmen hala ben dahil birçok iyi analist ya henüz almak için erken ben bir aşağı doğru geleceğini düşünüyorum falan diyor. Aslında bu düşünceler de beni şüphelendirmiyor değil. İnsanları ikna etmek çok zor. Çünkü kötümseriz.
Değil mi? Çok ciddi bir düşüş yaşadık. İşte bu anlar akümülasyon olduğu anlar olabilir arkadaşlar. Benim bu hani biriktirme, satış döngüsünü, trade döngüsünü paylaştığım eğitimi izleyenler olmuştur. Muhakkak hatırlayacaklardır. Enseyi kararttığımız dönemdir arkadaşlar, akümülasyon periyodu. Tamam. Burası enseyi kararttığımız bir dönem. Feci bir düşüş var. Satamayanlar acayip zarar ettiler. Ve işte buralar epeyce dip, yani tepeden %80'lere yakın düştü neredeyse yani. 60 küsür bin dersek 70 binlere yaklaşan bir tepeden işte 15 binlere kadar geldik. Feci bir düşüş. Burası bir akümülasyon bölgesi olabilir sevgili arkadaşlar. O yüzden tedbirliyiz, dikkatliyiz. Beyaz mumu gördük, heyecanlandık, videomuzu çekiyoruz. Değil mi? Bundan sonra ne olabilir? Yeşil mumu geçmesini bekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu bir. Yeşil çizgiyi, pardon, bu bir direnç, değil mi? Bunu artık şöyle tek renk yapalım. Hatta biraz da koyu yapayım ki önemini vurgulayayım. Bunun geçmesini bekleyeceğiz. Bunu geçerken uzun mumsa iştahımız artacak, kısa mumsa tedbirli olacağız. Acele etmeyeceğiz. Buradan geri gelip düzeltebilir, bir şeyler yapabilir falan. Sakin. Bakın şu gri zon bence direnç zonu. Bu zonun dışına çıktığı zaman, bu bölgenin dışına çıktığı zaman belki daha çok olumlu düşüneceğiz Bitcoin için. Ethereum için de aynı şey geçerli. Özellikle Ethereum videosu çekmeyeceğim. Aynı şeyler geçerli. Hatta ben Ethereum'u çok daha fazla beğeniyorum Bitcoin'e göre. Ama dinamikler kriptolarda aşağı yukarı aynı. Yani trend boğaya döndüyse Bitcoin'de dönüp de Ethereum'e dönmemezlik yapmıyor. O nedenle sadece Bitcoin üzerinden anlatıyorum. Dolayısıyla bu gri zonun üzerine atmasını bekleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu kadar açık. Gri zonun üzerine atacağız. Hatta yetinmeyeceğiz belki onunla. Belki de şunun da üzerine atmasını bekleyeceğiz. Hadi onu da çizelim. Bakın bunu da şöyle çizdim yine. Bunun da üzerine atmasını bekleyeceğiz. Ya da eğer henüz almadıysanız ve almayı düşünüyorsanız, hani diyorduk ya parça parça alalım diye. Bir parçayı burada alıyoruz mesela. Bu yeşili geçince alıyoruz. Bu yeşili geçince gri zonu da dışına atmış oluyor. Burada bir kapanış bekleyelim arkadaşlar. Önemli bu. Haftalık kapanış bekleyelim burada. Anlık bir gölgeleri değil. Kapanış. Net bir beyaz mumu gördük. Bir miktar alabiliriz burada. Sonra burada, bunun üstüne atınca alabiliriz. Hatta alımları hızlandırabiliriz. Sonra burada düzeltmeler olacak belki, retestler olacak belki. Her defasında parça parça alabiliriz. Hiç heyecanlanmayın. 27-28 bin olmuş. Değil mi? Eğer ki bu uzunca bir boğa olursa hedefler çok daha yüksek yerler olabilir. Peki sevgili arkadaşlar, bir böyle baktık. Şimdi bunu kapatalım. Bir de bizim çok meşhur bir şeyimiz var. Bir 200 haftalık ağırlıklı ortalamamız var. Hadi onu açalım bir de. O ne diyor? Bakın çok güzel çalışıyor bu 200 haftalık ağırlıklı ortalama. Basit ağırlıklı ortalama. Çok güzel çalışıyor bakın. Destek, destek, destek. Müthiş bir destek olarak çalışıyor. Şu pandemideki kesinlikle destek olarak çalıştı bu. Şu aşağıda kuyruğa bakmayın. Panik, anlık hareketler onlar. Hiç bakmayın. Burada ise çok üzüldük. Desteği kırdı yani arkadaşlar. Kırdı ve aşağı gitti. O yüzden de tedbirli olmayı, tedbiri elden bırakmayın sevgili arkadaşlar. Yani öyle prensiplere uyun. Kırmızının altında, yani destekler kırılırsa taşımayın riskli ürünleri. Tehlikelidir arkadaşlar. Yani bakın burada kırmış. 22 bin, 23 binlere destek kırılmış. Tuzak da olabilir ama ben mal taşımayı hiç sevmem. Tamam. Şimdi bakın bu ne diyor? Tekrar bunun üzerine atabilmek içinse aynı yeşili işaret ediyor. Bakın bu da böyle devam eder zaten zamanla, değil mi? Her hafta biraz daha yükseliyor bu. Şöyle. Çizemedim. Çizeyim. Mavinin devamı şöyle bir şey olacak herhalde. Mavi. Mavi böyle bir şey olacak. Kesit nokta yapalım. Mavi de şöyle bir şey olacak arkadaşlar. İşte bu yeşili gördük mü neden önemli? Yeşilin üstüne atarsa içimiz rahat olabilir arkadaşlar. Yani biraz ben kriptolarda hiçbir zaman çok rahat olmuyorum ama hani daha güvenli bölge diye düşünebiliriz. Özetlersek değerli arkadaşlarım, çok güzel bir hareket gördük burada. Beyaz mum çok iyidir. Takip edeceğiz. Tweetimde de paylaştığım gibi ben bunun bu haftalarda kırılabileceğini pek düşünmüyorum. Bir iki daha buralarda akümülasyon olacaktır ama zaman giderek daralıyor. İlk çeyreğe kadar uzayabilecek bir akümülasyondan sonra yönünü belli edecektir kriptolar. Yukarı yönlü olmayabilir arkadaşlar. Aşağı yönlü de olabilir. Dikkatli olun. Tamam? Bu önemli bir akümülasyon. Bu satış sürecinin bir ayı trendinin akümülasyonu da olabilir. Yani dinlenme bölgesi bir daha aşağı boşaltabilir kendini. Tamam? Lütfen dikkatli olun. Eğer yukarı yönlü, aşağı yönlü gidersek ne yapacağımızı biliyoruz. Eğer maldaysak satmamız gerekir. Teknik bunu gerektiriyor. Tamam, prensip.
Trade prensibi, trade disiplini bunu gerektiriyor arkadaşlar. Duygusal bağlarımız yok. Eğer yukarı doğru giderse eğer, burayı kırarsa buralarda bir yerde ya da önümüzdeki hafta neyse ne zamansa bilemeyiz ki biz geleceği bilmiyoruz. Ne yaparsa ne yapacağımızı biliyoruz. Sevgili kriptocu arkadaşlarım, değerli arkadaşlar, teknik analiz gelecekten haber vermez. Bakın geleceği söyleyenler var içinizde. Ya işte bu burnu kırdı mı artık buraya kadar gider. Buradan bunu aşağı düşürdü mü dibe kadar yok onlar. Biz günü görüyoruz. Şu anda ne oluyor? Ne olmakta yani şu anda ona göre aksiyon alıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Tabii ki tahminlerimiz var, o ayrı. Şimdi bakın bu yukarı doğru kırarsa az önce de belirttiğim koşullar yukarı yönlü gerçekleşirse alım yönünde kararlarımızı buralarda veririz. 1, 2 buralarda veriyoruz kararlarımızı. İşte retest olursa 3, bir daha retest olursa 4 buralarda veriyoruz. Satış yönündeki kararımız ise bu kırmızıyı kırdığında veriyoruz arkadaşlar. Tamam? Biliyorsunuz ben hodling'e, holder olmaya ya da hodler olmaya inanmıyorum. Öyle bir şey yok. Bana göre yok. Ben position trader'ım. Uzun pozisyonları trade ederim. Uzun trendleri, orta ve uzun vadeli trendleri trade ederim. O trendlerde sat sinyali üremişse o trende göre satarım arkadaşlar. Gözünün yaşına bakmam. Al sinyali ürediği zaman da alırım. Hiçbir yatırım enstrümanına gönülden bağlanmam. Öyle bir şey yok zaten. Çünkü yatırım bizim malımız değil ki yani. Biz buradan para kazanmaya çalışıyoruz. Tamam sevgili arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüze göre olur. 11 dakikalık bir Bitcoin videosu oldu. Canım sizi sıkmamıştır inşallah. Yararlı olmuştur. Eğer bu kanalı tesadüfen keşfettiyseniz mutlaka takip edin. Çünkü ben zaman zaman piyasa yorumları yapmakla birlikte her hafta mutlaka yapmaya çalışıyorum. Zaman zaman da eğitim videoları veriyorum. Teknik analiz eğitim videoları veriyorum. Yararlı olduğunu düşünüyorum. Yararlı olacağını düşünüyorum. Muhakkak abone olmadıysanız abone olun. Bildirimlerinizi de henüz açmadıysanız açın bildirimlerinizi ki ben video paylaştığımda size bildirim gelsin ve kısa sürede izlemeye olanağı bulun. Hoşça kalın, iyi haftalar.